Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için yiyebileceğiniz en lezzetli tuzlu kurabiye tarifim var. Kıyır kıyır ağızda dağılan dereotlu, çörek otlu, mahlepli muhteşem bir kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 3 yemek kaşığı sirkemizi ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. 1 adet yumurtanın akını karışımımızın içerisine ekleyelim. Sarısını ise üzeri için ayrı bir kapta bekletelim. 1 yemek kaşığı çörek otu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı mahlep ekleyelim. Mahlebiniz yoksa eğer eklemeyebilirsiniz ama mahlepli tuzlu kurabiyeler ayrı bir lezzetli oluyor. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 1 paket yani 10 gram hamur kabartma tozu ekliyorum. Yarım demetten biraz fazla olacak şekilde doğradığım dereotlarını ekliyorum. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla karıştıralım. Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. 125 gram tereyağı kullandım tarifimde. 125 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ fazla geliyor olabilir. O şekilde düşünebilirsiniz ama asla vermiş olduğum un ölçülerine göre ve diğer malzeme ölçülerine gayet kararında ve güzel dokusu olan bir kurabiye tarifidir. Denedikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi 4 su bardağı unumu ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu kontrollü ekleyelim. Eğer biraz cıvık olursa, yumurtanız küçükse eğer üzerine biraz daha un ekleyebilirsiniz. 4,5 su bardağına kadar eklenebilir ama lütfen kontrol ederek ekleyelim. Bazen yumurta büyük olabilir, küçük olabilir. O yüzden unda ufak tefek farklılıklar gözükebilir. Unumuzu ekledikten sonra elimizle şöyle bir güzelce karıştıralım, yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak, kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Yakından sizlere şimdi kurabiye hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru olacak. Şimdi 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu alarak orta kalınlıkta bir kurabiye hamuru açalım. Hamurumuzu yaklaşık 1 santimden biraz fazla kalın olacak şekilde kalınlığını belirleyelim. Sonrasında yağlı kağıdı üzerinden kaldıralım ve sizlere yakından ne kadar kalınlıkta olması gerektiğini gösteriyorum. Elbette bu şekilde yapmayarak elinizde sade bir şekilde yuvarlayarak da tuzlu kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu kalınlıkta olması yeterli. Kenar kısımlarını bıçak yardımıyla düz bir şekilde keselim. Sonrasında dikdörtgen şeklini verelim. Dikdörtgen şeklini verdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Sonrasında çatalla çizgiler oluşturuyoruz. Üzerine son olarak çörek otu serpiyoruz. Dilerseniz çörek otu yerine kavrulmuş susam, sade susam, haşhaş veya çekirdek de serpebilirsiniz. Sade olarak bile pişirebilirsiniz. Aynı bu kurabiye hamurundan birçok farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamuru o kadar yumuşak ve güzel şekil alabilen kurabiye ki yaparken zaten bana hak vereceksiniz. Farklı şekillerde de veya farklı kurabiye kalıplarıyla da değişik şekiller hazırlayarak sunabilirsiniz. Bu kurabiyeyi dilerseniz buzdolabında derin dondurucuda şekil verdikten sonra pişirin. Pişirdikten sonra derin dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz. Saklama kaplarının içerisine koyup kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabı kokusu almadan uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Oda sıcaklığında da yaklaşık 2 haftaya kadar tazeliğini koruyan bir kurabiye tarifidir. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 32 adet dereotlu, çörek otlu, tuzlu kurabiye elde ettim. Daha ince yaparsanız fazla sayıda olabilir. Daha çok malzemeyi kullanırsanız daha fazla sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi yarı ölçü olarak arttırın, daha fazla sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Eğer malzeme ölçüleri çok geldiyse bütün malzemeleri yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarısını sürdük. Çatalla çizgiler oluşturalım. Sonrasında da çörek otu serpiyoruz. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında en az 20 dakika kadar pişirelim. Bazen fırının markasına göre bu süre azalabilir de çoğalabilir de.
kontrol ederek pişirelim. Üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben biraz daha fırınımda tutuyorum, yaklaşık 25 dakika kadar. Tabii ki yakmadan, biraz daha gevrek sevdiğim için kıyır kıyır daha çok lezzetli oluyor. Dilerseniz 20 dakikanın sonrasında kontrollü bir şekilde 25 dakikaya kadar da pişirebilirsiniz. Sizlere hemen yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Kurabiyelerimi bir sunum tabağına dizip hem elimle bölerek hem de ısırık alarak sizlere iç dokusunu yakından gösterip anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizler yakından bu kurabiyenin iç dokusunun kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Tarifimi de denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.